Himalayaların kalbinde, Batı dünyasının çoğu için gizemli bir sis perdesinin ardında duran bir ülke var. Bhutan. Kendi halkının dilinde gök gürültülü fırtınaların güneyden kuzeye doğru yükselen dağ zirvelerine çarpmasıyla oluşan sesler nedeniyle gök gürültüsü ejderhasının ülkesi anlamına gelen Duruk Yul olarak bilinen bu ulus, dünyanın geri kalanından farklı bir varoluşu kucaklamıştır. Burası, refahı maddi zenginlikle ölçmek yerine vatandaşlarının mutluluğunu ve manevi refahını birincil hedef olarak belirleyen bir yerdir. Konvansiyonel kalkınma modellerinin aksine Bhutan'ın bu benzersiz yaklaşımı coğrafi izolasyona ve zorlu koşullara rağmen nasıl bu kadar güçlü bir kimlik ve toplumsal uyum yaratabileceğine dair derin bir soru işareti bırakmaktadır. Bu rapor, Bhutan'ın kendine özgü yapısını, temel felsefesini, ekonomik modelini, ilginç geleneklerini ve en büyüleyici yerlerini inceleyerek bu soruya yanıt aramaktadır. Tam olarak videoya başlamadan önce bu ülke hakkında şunu söylemek istiyorum. Diğer ülkeler gibi değil, bambaşka bir politika ile yönetilmektedir. Diğer ülkelerde halkın refahını ve gücünü temsil eden gayri safi milli gelirler burada yoktur. Tam tersi burada ise gayri safi milli mutluluk felsefesi yer almaktadır. Yani aslında önemli olan para değil, tamamıyla kişinin gerçek anlamda mutluluğunu temsil eder. Bu noktada iki ayrım yapılabilir. Yani önemli olan cebine giren paranın bir sonraki süreçte vergilerle birlikte devlet tarafından alınıp ömür boyu mutsuzluğa mahkum da olabilirsin. Fakat diğer tarafta diğer ülkeler gibi muazzam zenginlikler ve refah içinde yaşamayabilirsin. Fakat alınmayan vergiler fakat sunulan imkanlarla beraber mutluluk ve stres seviyen ve en önemlisi refahın diğer tüm zengin ülkelerden daha yüksektir. İşte Bhutan halkını ayıran fark da budur. Önemli olan para değil, gerçek anlamda halkın huzurudur. Senin bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerin neler, yorumlara yazmayı unutma. Çünkü malum, özellikle de bizim ülkemiz içinde bu konuyu konuşursak önemli olan para değil, mutluluktur. Ne demek istediğimi anlamışsındır. Konuya devam edecek olursak, Bhutan yaklaşık 38.394 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip küçük, kara ile çevrili bir ülkedir ve Hint Yarımadası'nın kuzeydoğusunda Çin ile Hindistan arasında yer almaktadır. Ülkenin coğrafyası son derece çeşitlidir ve iklimi de buna bağlı olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Güney ovaları tropikal iklimine sahipken, orta kesimlerde serin kışlar ve sıcak yazlar görülürken, kuzey bölgelerde Himalayaların etkisiyle kışlar çok şiddetli geçmektedir. Bu engebeli arazi doğal afetlere de yol açmaktadır. Özellikle yağışlı mevsimlerde sık sık heyelanlar meydana gelmektedir. Ülkenin 2018'deki nüfusu yaklaşık olarak 800 bindir. Nüfusun etnik dağılımı %50 Nigalop, %35 Nepalli ve %15 yerli veya göçmen kabilelerden oluşmaktadır. Bhutan, resmi din olarak Budizmi benimsemiş bir ülkedir ve nüfusun 3'ü Budisttir. Hinduizm ise ikinci en yaygın inanç sistemidir. Bhutan'ın siyasi yapısı genellikle ilk modernite arasındaki hassas denge arayışını yansıtmaktadır. Ülke bir monarşiye sahip olmakla birlikte aynı zamanda demokratik bir parlamentoya da sahiptir. Parlamentonun alt meclis üyeleri doğrudan halk tarafından seçilirken senatörlerin 20'si halk tarafından, kalan 5'i ise kral tarafından atanmaktadır. Bu yöntemin yapısı ülkenin küresel mirasını korurken çağdaş zorluklarla başa çıkma becerisini gözler önüne sermektedir. Bu denge arayışı siyasi sistemden iklimin çeşitliliğine, ekonomide çevre politikalarına kadar Bhutan yaşamının her yönüne sinmiş temel bir ilke gibi görünmektedir. Bu yaklaşım, Bhutan'ın gayri safi yurt içi hasılatından daha fazlasına odaklanan benzersiz felsefesinin de temelini oluşturmaktadır. Bhutan kalkınma politikalarını geleneksel ekonomik gösterge olan gayri safi yurt içi hasılası yerine gayri safi milli mutluluk adı verilen benzersiz bir felsefe üzerine kurulmuştur.
bir de şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bu mantalite temel olarak halkın gerçek anlamdaki mental sağlığını ölçmektedir. Yani cebine giren parayla mutlu olunmadığı gibi, ki özellikle Türkiye'nin durumunu da göz önünde bulundurursak, birçok ülkede önemli olan cebine giren para değil, çünkü alınan vergilerle bu para geri gider. Önemli olan gerçek anlamda halkın mental sağlığıdır diyerekten bu parantezi kapatalım ve konuya devam edelim. Bu yaklaşım vatandaşlarının maddi zenginlikten ziyade manevi refahını ve mutluluğunu önceliklendiren bir kalkınma modelidir. Gayri safi milli mutluluk oranı sadece soyut bir kavramdan ibaret değildir. Aynı zamanda politikaların oluşturulması ve uygulanması için kullanılan somut, ölçülebilir bir araçtır. Bu felsefe 4 ana sütun üzerine inşa edilmiştir. İyi yönetişim, sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınma, kültürel koruma ve tanıtım ve çevre koruma. Bu 4 sütun gayri safi mutluluk ölçüm aracı olarak kullanılan 9 alana ayrılmıştır. Yaşam standartları, eğitim, sağlık ve çevre gibi unsurlar. Bütan bu 9 alandaki performansı değerlendirmek için ise 38 alt dizin, 72 gösterge ve 151 değişken içeren bir gayri safi milli mutluluk endeksi geliştirmiştir. Bu detay ve veri odaklı yaklaşım, mutluluk gibi soyut bir kavramın sadece bir siyasi slogan olmadığını, aksine toplumun her bireyinin gelişimini izlemek ve bu doğrultuda politikal tasarlamak için kullanılan bilimsel bir çerçeve olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, gayri safi milli mutluluk felsefesi, uygun olarak uygulanan turizm politikası aracılığıyla toplanan günlük ücretler doğrudan ulusal sosyal sektörlere aktarılarak ücretsiz sağlık hizmeti ve eğitime finansman sağlamaktadır. Bu, Bhutan'ın ekonomik faaliyetlerinin bile ulusal felsefesine hizmet ettiğini ve halkın refahının her zaman öncelikli olduğunu kanıtlamaktadır. Bhutan kültürünün en çarpıcı sembollerinden biri, erkekler için ulusal kıyafeti olan gyo ve kadınlar için olan kiradır. Bu geleneksel giysiler sadece birer kıyafet olmanın ötesinde ulusal zenginlik mirasını, manevi değerlerini ve kimliğini temsil etmektedir. Erkeklerin giydiği diz hizasındaki kera adı verilen dokuma bir kemerle bağlanmaktadır. Bu kemer, giyonun üst katlarında gündelik eşyaları taşımak için kullanılan kese benzeri bir cep oluşturarak kıyafete hem pratiklik hem de asalet katmaktadır. Kadınların giydiği kere ise zarif bir şekilde vücudu saran dikdörtgen bir kumaş parçasından oluşmaktadır ve omuzlardan koma adı verilen gümüş broşlarla tutuşturulmaktadır. Ayrıca kiranın altına Wonju adlı bir bluz ve üzerine Tigo adı verilen kısa bir ceket giyilmektedir. Bu geleneksel kıyafetler Bhutan'ın kültürel koruma ve tanıtım felsefesinin somut bir örneğidir. Hükümet, Bhutan'ın kültürel mirasını korumak amacıyla okullarda, ofislerde ve kamuya açık alanlarda gyo ve kiranın giyilmesini teşvik etmektedir. Bu politika geleneksel giysilerin sadece kişisel bir tercih olmaktan çıkartıp ulusal kimliği ve birliği pekiştiren bir yurttaşlık görevi haline de gelmektedir. Bu kıyafetlerin kullanımı Bhutan'ın modernizasyon karşısındaki kimliğini koruma çabası ve gayri safi milli mutluluk kültürel statüsünü ne kadar ciddiye aldığını da açıkça göstermektedir. Bhutan'ın kültürel manzarası bazıları için şaşırtıcı olabilecek bir sembolle süslenmiştir. Folsul. Bu sembol, kutsal çılgın olarak bilinen saygıdeğer 15. yüzyıl azizi Drukpa Konli'nin öğretileriyle yakından ilişkilidir. Tibet'te doğan ve sonra Bhutan'da dolaşan Drukpa, manevi aydınlanmayı teşvik etmek için mizahı, alkolü ve cinsel referanslarıyla kullanılmasıyla tanınan alışılmışın dışında asi bir figürdür. Onun öğretileri maneviyatın dünyevi meselelerden, hatta geleneksel dinin kendisinden bile ayrı olmadığını savunmaktadır. Bhutan'da linga olarak bilinen Folsul sembolü yaygın olarak görülür ve kötü ruhları kovmak, iyi şans getirmek, dedikodudan korumak ve bereket sembolü olarak da bilinir. Bu sembol geleneksel evlerin ve modern binaların duvarlarına parlak renklerle boyanmış, kapılarının üzerine asılmış ve hatta kolyeler olarak bile takılmıştır.
Bu sembolün kutsal ve mizahi niteliklerini birleştirmesi, Bütan kültürünün temel bir özelliğini yansıtmaktadır. Kutsal olanın dünyevi olandan ayrılmadığı, aksine yaşamın tüm yönlerinin, hatta en temel ve en komik anlarının bile manevi bir anlam taşıdığı bir dünya görüşü. Bu Büten halkının tabulara ve utanca yabancı olan maneviyatı ve günlük yaşamı birleştiren eşsiz bir yaklaşımı göstermektedir. Bütan'ın kültürel ve idari manzarasının ayrılmaz bir parçası olan Dzonglar, kale benzeri yapılar olarak hizmet etmektedir. Başlangıçta dış tehditlere karşı savunma amaçlı inşa edilen bu yapılar, zamanla hem dini hem de idari işleri yerine getiren hayati merkezlere dönüşmüştür. Dzonglar beyaz badanalı devasa duvarları, karmaşık ahşap işçilikleri ve geleneksel sanat eserleriyle dikkat çeken kendine özgü bir mimariye sahiptir. Bu yapılar sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda idari bürolara, mahkeme salonlarına ve manastır topluluklarına ev sahipliği yapmaktadır. Bütan'ın en önemli Dzonglarından ikisi şunlardır. Hunaka Dzong'u, Po-Chu ve Mo-Chu nehirlerinin birleştiği pitoresk bir konumda yer almaktadır. 17. yüzyılda kalma bir yapı, 3 avluya sahip olmasıyla eşsizdir ve son kraliyet düğününe ev sahipliği yapmıştır. Tashisko Dzong'u ise görkemli dinin kalesi olarak bilinen bu Dzong, Bhutan'ın başkenti Thimphu'da yer almaktadır ve hem hükümetin hem de baş rahibin yazlık ikametgahı olarak da hizmet vermektedir. Bu Dzongların hem hükümet hem de dini kurumları barındırması, Bhutan'ın yönetim felsefesinin somut bir yansımasıdır. Bu mimari, siyasi gücün ve manevi otoritenin ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunu ve Bhutan toplumunda birbirini karşılıklı olarak güçlendirme olarak göstermektedir. Bhutan'ın en önemli dini felsefesi olan Tshentchu her yıl çeşitli manastır ve Dzonglarda Bhutan'a tantrik Budizmi getiren Guru Rinpoche'yi onurlandırmak için düzenlenmektedir. Bu felsefelerinin en dikkat çekici unsuru ise rahip ve keşişlerin yaptığı Chihem adı verilen kutsal maske danslarıdır. Bu performanslar farklı karakterleri, tanrıları, iblisleri ve hayvanları tasvir eden renkli kostüm ve maskelerle sergilenmektedir. Bu dansların günahları temizlediğine ve bereket getirdiğine de inanılmaktadır. Festivallerin benzersiz bir yönü de alaycı tavırlarıyla kalabalığı eğlendiren ve dansların anlamını izleyicilere açıklayan soytarı figürleri olan atsaralardır. Kırmızı tahta maskeler ve belirgin falus sembolleri takan bu soytarılar ciddi manevi gösteriyle mizahı bir araya getiren Drukla'nın ruhunu yansıtmaktadır. Bu Bhutan kültürünün derin maneviyatı neşe ve mizahla birleştirebildiğini de göstermektedir. Bhutan ekonomisi hidroelektrik, turizm ve tarım gibi ana sektörlere dayanmaktadır. Ancak ülkenin ekonomik politikaları geleneksel ekonomik büyüme yerine gayri safi mutluluk felsefesini yönlendirmektedir. Bu yaklaşım Bhutan'ın dünyanın ilk ve tek karbon negatif ülkelerinden biri yapmıştır. Ülke ekonomisinin ürettiğinden daha fazla karbondioksiti absorbe etmekte ve dengelemektedir. Bu başarının temelinde iki ana faktör bulunmaktadır. Birincisi, ülkenin topraklarının %70'inden fazlasının ormanlarla kaplı olması ve anayasa gereği bu oranın daima en az %60'ta tutulması zorunlu olmasıdır. Bu geniş ormanlar, Bhutan ekonomisinin ürettiği yaklaşık 2 milyon ton karbondioksitin 4 katından fazlasını, yani yılda yaklaşık olarak 9 milyon tonu emen bir karbon yutağı görevi görmektedir. İkincisi ise Bhutan'ın nehirlerinden ürettiği hidroelektrik enerjisi Hindistan'a ihraç etmesidir. Bu durum Bhutan'ın kendi karbon emisyonlarını dengelemesinin yanı sıra da küresel karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlamaktadır. Bu çevresel liderliğe rağmen Bhutan iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden bazılarına maruz kalma riski taşımaktadır. Bu durum küresel bir adalet paradoksu yaratmaktadır. Dünyayı korumak için en çok çaba gösteren ülkelerden biri, küresel kirliliğin sonuçlarına en çok katlanmak zorunda kalanlardan biri olabilir.
bu küresel sorumluluk ve eylem gerektiren karmaşık bir mesele haline de gelmiştir. Bhutan'ın turizm politikası, kitlesel turizmin olumsuz etkilerini önlemek ve sürdürülebilir bir model oluşturmak için tasarlanmıştır. Bu yüksek değerli, düşük etkili yaklaşımın merkezinde ziyaretçilerinin ülke içinde kaldığı her gece için ödemesi gereken sürdürülebilir kalkınma ücreti bulunmaktadır. Bu ücret 2024 yılı itibariyle yaklaşık olarak günlük $100'dır. Bhutan'a seyahat etmek sadece bir tatil değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluktur. Tur fiyatı, konaklama, yiyecek, lisanslı bir rehber ve özel ulaşım dahil olmak üzere turistin temel ihtiyaçlarının çoğunu kapsamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ücreti, yani sadece SDF'den elde edilen gelir, Bhutan'ın gayri safi mutluluk felsefesine uygun olarak ulusun ücretsiz sağlık hizmetleri, eğitim ve çevre koruma programları gibi sosyal sektörlerini doğrudan finanse etmektedir. Bu model, turizmin Bhutan halkının refahına katkıda bulunan bir araç olmasını da sağlamaktadır. Yüksek maliyet, turistik ziyaretleri bir harcama olmaktan çok ulusal kalkınmaya yapılan bir katkı olarak düşündürmektedir. Bhutan'ı ziyaret etmek neden pahalı sorusu ise en çok sorulardan bir tanesidir. Ülke, kitlesel turizmin yerine yüksek değerli, düşük etkili bir yaklaşımı benimsemektedir. Ziyaretçilerin ödediği yüksek günlük ücret, gezinin masraflarını karşılamanın yanı sıra da sürdürülebilir kalkınma ücreti aracılığıyla da Bhutan halkının refahını ve çevrenin korumasına da doğrudan katkı sağlamaktadır. Tabii ki de bu maliyet bir engel olmaktan çıkartıp Bhutan'ın benzersiz felsefesine yapılan bir yatırım haline gelmektedir. Peki bu ülkeye vize nasıl alınır? Bhutan ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları da dahil olmak üzere çoğu ülke vatandaşının maalesef ki vize alması zorunludur. Vize başvurusu Bhutan hükümeti tarafından onaylanmış bir tur operatörü aracılığıyla yapılabilir ve bağımsız seyahatlere izin verilmemektedir. Tur operatörü seyahat planı ve ödemeleri tamamladıktan sonra vize onayını alır ve bu onay ülkeye girişe pasaporta basılmaktadır. Bhutan'da sigara neden yasak? Bhutan tütün kontrolü konusunda uzun bir geçmişi vardır. Tütün kullanımını düzenleyen ilk yasa 1729'da çıkarılmıştır. Yasak hem Budizm'deki sigara kullanımının günah olarak görülmesi hem de sağlık açısından yasaktır. Yasakların kaçakçılığı arttırması gibi zorluklar da olsa bütün hükümet bu yasağı uygulamaya kararlıdır. Peki Bhutan halkı neden bu kadar mutlu? Bunun en büyük sebebi tabii ki de gayri safi milli mutluluk felsefesine bağlıdır. Bu özellikle maddi zenginliğe kıyasla refahı, topluluk bağlarını ve düşük stres seviyesine sahip daha yavaş bir yaşam temposunu önceliklendirmektedir. Bu değerler Bhutan halkının huzurlu ve uyumlu bir yaşam sürmesine olanak tanımaktadır. Peki gücün ve huzurun simgesi olan mekan olan Poro Tapınağı neyin nesidir? Poro Vadisi'nin 900 metre yukarısında sarp bir uçurumun kenarına tünemiş gibi duran, gücün ve huzurun simgesi olan gök gürültüsü zirvesi olarak da bilinen Poro Vadisi, 900 metre yukarısında sarp bir uçurumun kenarına tünemiş gibi duran Kaplan Yuvası Manastırı yani Poro Tangsang sadece Bhutan'ın en ünlü simgesi değil, aynı zamanda manevi bir sembolüdür. Efsaneye göre 8. yüzyılda Guru dişi bir kaplanın sırtında bu noktaya uçmuş, şeytani ruhları evcilleştirmek için burada bir mağarada meditasyon yapmış, bugün bu kutsal mağara manastır kompleksinin kalbini oluşturmuştur. Manastıra yapılan zorlu yürüyüş sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda derin bir manevi yolculuktur. Çam ormanları arasında geçen patika, hacıların aydınlanmaya giden yolunu temsil etmektedir. Bu ziyaretçilere sadece bir manzara sunmakta kalmayıp, aynı zamanda Bhutan'ın maneviyatını ve kültürüyle derin bir bağ kurma fırsatı da vermektedir. Ve son olarak Wanchu Nehri'nin oluşturduğu bu vadide Thimphu, Bhutan'ın 1961'den beri başkentidir ve kendine özgü dokusuyla diğer başkentlere benzememektedir. Şehir, modern yaşamı geleneksel Bhutan değerleriyle harmanlamaktadır. Ve böylelikle de dünyanın en mutlu şehirler arasına ve ülkeler arasına da girmeyi hak kazanmıştır.
Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçek anlamda gayri safi milli mutluluk oranı mı yoksa gayri safi milli gelir mi daha önemli? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyerekten buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.